Tarihin karanlık köşelerinde sessizce bekleyen bazı sırlar vardır. Ne tamamen unutulmuşlardır ne de tam olarak çözülebilmiş. Irak'ın kadim topraklarında, Bağdat yakınlarında toprağın altından çıkarılan küçük bir çömlek, modern dünyanın tüm bilgi birikimini sorgulatacak kadar büyük bir gizemi barındırıyor. Bir avuç toprak, birkaç parça bakır ve bir demir çubuk. Ama belki de bu insanoğlunun ilk enerji kaynağıydı. Peki gerçekten bu mümkün müydü? Antik çağın insanı elektriği bulmuş olabilir miydi? Yıl 1936. Avusturyalı bir arkeolog olan Wilhelm König, Bağdat yakınlarındaki antik bölgelerin kazılarında başrol oynuyordu. Görevi, Part İmparatorluğu dönemine ait seramik eşyaların gizemini çözmekti. Kazı sırasında sıradan toprak bir kap buldu. Yaklaşık 15 santimetre boyutlarındaydı. Ama iç yapısı alışılmadık bir şekilde tasarlanmıştı. Kabın içinde bakır bir silindir, silindirin merkezinde ise demir bir çubuk vardı. Üst kısmı tamamen bitum, yani zifle mühürlenmişti ve demir çubuk asit izleriyle aşınmıştı. Köni o an bir şey fark etti. Bu sıradan bir çömlek kap değildi. Aynı zamanda yapısında bir tür mekanizma vardı. Yapının içi sirke veya limon suyu gibi asitik bir sıvıyla doldurulduğunda yaklaşık 1 volta kadar elektrik üretebiliyordu. Bu küçük ama ölçülebilir bir enerji. Ve işte o andan itibaren tarih kitaplarında bahsedilecek bir olay kayıtlara geçti. Antik dünyadan kayıp bir pil. Dünya adeta 1930'ların sonlarında bu haberle beraber sarsıldı. Çünkü eğer bu doğruysa elektriği bir alet ile ilk kullanabilen kişi Edison değildi. Belki de binlerce yıl önce yaşamış Babil rahipleri bunu başarmıştı. Bazı araştırmacılar bu çömleklerin tapınaklarda altın kaplama işlemleri için kullanıldığını öne sürdü. Kimileri ise bunların elektroterapi ya da göksel enerji deneyleri için kullanılmış olabileceğini iddia etti. O yıllarda yapılan deneyler bu kapların gerçekten küçük miktarda elektrik ürettiğini doğruladı. Ancak bu enerjiyi ne amaçla kullandıkları konusunda hiçbir iz yoktu. Yine de medya ve popüler kültür çevresi antik elektrik fikrini hızlıca benimsedi. Bu nesne modern teknolojinin kökeni aslında antik çağdan mı geliyor sorusunun simgesi haline geldi. Ama bilim sadece heyecan verici hikayelere değil, kanıtlara da bakar. Ve kanıtlar yavaş yavaş farklı bir tablo çizmeye başlamıştı bile. Bugüne kadar Irak'ın çeşitli bölgelerinde birkaç adet daha Bağdat pili örneği bulundu. Bulunan örneklerin hepsi M.Ö. 250 ve M.Ö. 250 arasına, yani Part İmparatorluğu dönemine işaret ediyordu. Ancak dikkat çekici olan şuydu. Bu pillerin yanında hiçbir elektrikli alet, kablo, lamba ya da motor parçası bulunmadı. Yani eğer gerçekten de elektrik üretiliyorsa bu enerjinin kullanıldığı bir cihaz olmalıydı. Ama böyle bir cihaz ortada yoktu. Ayrıca kapların tamamen mühürlendiği anlaşıldı. Zift tabakası sıvı eklemeye veya dışarıdan giriş yapılmasına imkan tanımıyordu. Bu durumda üretilen enerji dışarıya aktarılamıyordu. Bilim insanları bu detaya çok önem verdi. Çünkü pilin çalışması ve anlamlı olması için elektriği dışarı aktarıp işe yaramasını sağlayacak bir devre yapısı gerekir. Bağdat pilinin yapısında bu imkan görünmüyordu. Ve daha da önemlisi, antik dönemde elektriği kullanabilecek herhangi bir teknolojiye dair arkeolojik kanıt yoktu. Zamanla araştırmacılar farklı bir konu üzerine durmaya başladılar. Bu kapların aslında elektrik üretmek için değil, kutsal yazıtları veya papirüs parşömenlerini korumak için yapıldığı düşünüldü. Bu hipotez, Hatay'da bulunan Seleucia adlı antik kentteki kaplarla benzerlik gösterdi. Oradaki kaplarda metal tüpler ve iç içe geçmiş demir çubuklu yapılar vardı. Ama hiçbirinde elektrikle ilgili bir iz bulunamamıştı. Bu yüzden birçok arkeolog Bağdat pilinin aslında emanet kabı olduğunu düşünüyor. Ama bazı detaylar hala gizemini koruyor. Neden demir ve bakır birlikte kullanılmıştı? Bu iki metalin birleşimi tamamen rastlantı mıydı? Acaba bir şekilde kimyasal tepkime yüzünden farkında olmadan enerji mi üretilmişti? Modern laboratuvar testleri Bağdat pilinin gerçekten de düşük voltajlı elektrik ürettiğini gösteriyor. Ancak bu enerji miktarı son derece küçük, yaklaşık 1 volt civarında, yani bir LED'i bile yakamayacak kadar zayıf. Bilim insanları bu durumu şöyle açıklıyor. Üretilen enerji tesadüfi bir kimyasal reaksiyonun sonucu olabilir. Yani amaç elektrik üretmek değil. Sadece kabların içindeki metalleri korumak veya içerideki sıvıyı stabilize edebilmekte. Tıpkı orta çağdaki simyacıların farkında olmadan kimya yasalarına dokunmaları gibi. Part döneminin zanaatkarları da belki bilmeden modern bilimin temellerini görmüşlerdi. Bağdat pilinin şu anki akıbeti ise en az kendisi kadar gizemli. Bu paha biçilemez eser 2003 yılında Irak'ın işgali sırasında Bağdat Ulusal Müzesi'nden çalındı. O günden beri nerede olduğu bilinmiyor.
Kimi söylentilere göre gizemli halde dünyanın bilinmeyen bir yerinde özel ve gizemli koleksiyonlara katıldı. Kimilerine göre ise savaşın kaosunda yok oldu. Yani belki de insanlık kendi tarihinin en ilginç ipuçlarından birini kendi eliyle heba etti. Belki de bu antik nesne gerçekten bir enerji kaynağı değildi. Ama insanlığın en büyük gücü, yani merakın simgesi haline geldi. Antik Yunanistan'da yaklaşık 2100 yıl önce insan hakkının sınırlarını zorlayan bir nesne yapıldı. Bir kutunun içine bile sığabilecek olan bu karmaşık düzenek gökyüzünün dilini çözebiliyor, ayın evrelerini, güneşin konumunu, hatta tutulmaların ne zaman olacağını önden gösterebiliyordu. Bugün biz ona Antikythera mekanizması diyoruz. O dönemde bu makineyi gören bir denizci ya da filozof muhtemelen tanrısal bir güçle karşı karşıya olduğunu düşünürdü. Ne var ki bu harika cihaz insanlıkla birlikte unutuldu. 2000 yıl boyunca denizin karanlık sularında sessizce yattı. Ta ki bir gün rastlantı sonucu yeniden keşfedilene kadar. Ama o zamana kadar kimse onun varlığından haberdar olmamıştı. Milattan önce 70 civarında Roma'ya ait bir ticaret gemisi Anadolu'nun batı kıyılarından İtalya'ya doğru seyrederken Ege Denizi'nin en tehlikeli bölgelerinden biri olan Antikythera adası açıklarında fırtınaya yakalandı. Sert rüzgarlar ve yüksek dalgalar gemiyi kayalıklara savurdu. O gün sayısız heykel, birçok altın eşya ve bilinmeyen bir mekanizma denizin dibine doğru gömüldü. 2000 yıl boyunca batık sessiz bir zaman kapsülü olarak orada kaldı. Ta ki batık gemi 1900 yılında bulunana kadar. Sima adasından gelen sünger avcıları Antikythera kıyılarında dalış yaparken denizin dibinde parlayan bir bronz el gördüler. İlk başta bunun denizin dibine batmış bir heykelden kalma parça olduğunu düşündüler. Ancak biraz daha incelediklerinde etrafa saçılmış yüzlerce tarihi eşya fark ettiler. Yunan hükümeti hemen bölgeye dalgıç ekiplerini gönderdi. Dalışlar sırasında 200'den fazla amfora, bronz ve mermer heykeller, yağ lambaları ve daha önce örneğine rastlanılmamış dişlilerden oluşan bir nesne bulundu. Bu parçalar Atina'ya götürüldü. Heykellerin çoğu tanıdık görünüyordu. Ama o garip paslı metal yığını başka bir şeye benziyordu. Kimse onun ne işe yaradığını anlayamadı. Gemi muhtemelen Rodos ya da Küçük Asya, yani Batı Anadolu kıyılarından yola çıkmıştı. Batığın içinde dönemin en büyük ustalarının yaptığı bronz ve mermer heykeller vardı. Aralarında M.Ö. 5. yüzyıldan kalma bir filozof heykeli ve Afrodit'in bronz bir tasviri de bulunuyordu. Ama deniz kumunun altında kalan o küçük 20 santimlik metal parça tarihi yeniden yazdıracaktı. Sudan çıkarıldığı anda parçalanmaya başlamış, karmaşık dişlileri tuzlu suyun etkisiyle birbirine kaynamıştı. Bilim adamları ilk başta bunun astronomik bir saat olabileceğini düşündüler. Ama kimse emin olamıyordu. Aradan neredeyse bir asır geçti. Bilim dünyası bu esrarengiz aletin ne olduğunu tam olarak anlayamadı ve ona Antikythera mekanizması adını verdiler. 2000'li yılların başında 3 boyutlu röntgen tarama ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme teknikleri gelişince araştırmacılar nihayet cihazın içini görmeyi başardı. Görüntülerde ortaya çıkan şey dişlilerle birbirine bağlanmış karmaşık bir mekanik düzenekti. Sanki minyatür bir saat ya da bir bilgisayar gibiydi. Dahası cihazın kenarlarında antik Yunanca yazılar bulundu. Bu yazılar bir tür kullanım kılavuzu gibiydi. Yazılardaki rakamlar dişli sayılarıyla eşleşiyordu. Her şey göksel hareketleri matematiksel olarak modelleyen bir makineye işaret ediyordu. Küçük bir kol çevrilerek belirli bir tarih seçilebiliyor ve güneş ile ayın o günkü konumu görülebiliyordu. Araştırmalara göre bu gizemli cihaz bronz dişlilerden oluşan, ön yüzünde iki büyük kadran bulunan bir kutuya benzer yapıydı. Kadrandan bir tanesi 365 günlük Mısır takvimi, diğeri burçlar kuşağı içindi. Küçük bir küre ayın karanlık ve aydınlık kısımlarını gösteriyordu. Yani aya ait evreleri simgeliyordu. Arka tarafta ise iki spiral kadran vardı. Biri metonik döngüyü gösteriyordu. Diğeri ise Saros döngüsü adı verilen tutulma takvimiydi. Bu sayede cihaz tutulmaların ne zaman olacağını da gösterebiliyordu. Bu sistem 30'dan fazla bronz dişliyle birbirine bağlanmıştı. Her biri el ile dövülerek hazırlanmış, milimetrik hesaplarla işlenmişti. Kısacası o dönem için imkansız sayılabilecek bir mühendislik örneğiydi. Peki bu nesneyi kim yaptı? Bu sorunun kesin cevabı hala yok. Ancak bazı ipuçları bizi Antik Yunan'ın bilim merkezi Rodos'a götürüyor. Rodos, M.Ö. 2. yüzyılda astronomi ve mekanik bilimin kalbiydi. Burada yaşayan Hiparkos, güneş ve ay hareketlerini hesaplayan ilk bilim insanıydı. Bazı araştırmacılar Antikythera mekanizmasının planlarının Hiparkos tarafından hazırlanmış olabileceğini düşünüyor. Modern zamanda yapılmış olan analizler, mekanizmanın Venüs ve Merkür gibi gezegenlerin gökyüzündeki konumlarını da hesaplayabildiğini gösteriyor. Yani sadece güneş ve ay değil,
Gökyüzünde gözle görülebilen 5 gezegenin döngüleri de bu cihazın hesaplamaları arasındaydı. 2000 yıl boyunca bu nesne denizin dibinde sessizce bekledi. Pasın ve taşın altında insan aklının sınırlarını zorlayan bir zekanın izlerini taşıdı. Mekanik dişler arasına sıkışmış bu bilgi modern bilimin en büyük sırlarından birine dönüştü. Bugün elimizdeki bilgiler Antikythera mekanizmasının dünyanın ilk analog bilgisayarı olduğunu gösteriyor. Bu makineyi kimin yaptığı hala bilinmiyor. Ama onu icat edenler yalnızca gökyüzüne bakan insanlar değildi. Onlar evreni anlamaya çalışan mühendislerdi. 15. yüzyılın sonları. Osmanlı donanmasının dalgalarla boğuştuğu günlerde genç bir denizci, kartografya ve rüzgarların yönleriyle yakından ilgileniyordu. Adı Muhittin Piri'ydi. Tarihe ise adını Piri Reis olarak altın harflerle yazdıracaktı. Denizlerin sert tuzunu ciğerine çekerek Barbaros Hayrettin Paşa'nın yanında fırtınalarla yoğrulmuş bir ömür yaşadı. Akdeniz'in bilinmeyen limanlarında Cebeli Tarık Boğazı'ndan Aden Körfezi'ne kadar yüzlerce sefere katıldı. 30 yılı aşkın bir süre boyunca denizlerdeki her hareketi, her kıyı çizgisini ve rüzgar değişimini hafızasına kazıdı. 1513 yılına gelindiğinde ise reis artık yıllarca yaşadığı maceralardan yorgun düşmüş, denizlerin gürültüsünden uzak, Gelibolu'da sessiz bir inzivaya çekildi. Bir gün ceylan derisinden yapılmış bir perşömen açtı önüne ve hayatın en büyük eserini çizmeye başladı. 17 Nisan 1513'te tamamladığı bu eser bugün hala dünyanın en gizemli haritası olarak anılıyor. Haritayı çağının çok ötesinde bir anlayışla hazırladı ve o dönemin haritalarından oldukça farklı duruyordu. Sadece bilinen kıtaları değil, dönemin Avrupalı haritacılarının bile görmediği deniz ve kara detaylarını çizmişti. Ancak bu eşsiz eser çizildikten kısa bir süre sonra ortadan kayboldu. Yüzyıllar boyunca adı bile anılmadı. Ta ki 1929 yılında Topkapı Sarayı'nın tozlu rafları arasında bir kütüphaneci tesadüfen bu ceylan derisini bulana kadar. Dünya haritacılığı o gün bir kez daha sarsıldı. Çünkü bulunan harita o dönemin bilimsel imkanlarıyla açıklanamayacak kadar iyiydi. Piri Reis'in haritası sıradan bir çizim değil, adeta bilginin deriye nakış nakış işlenmiş haliydi. Ceylan derisine işlenmiş renkli çizgiler dönemin en dayanıklı malzemesiyle birleşmişti. 9 farklı renk kullanılmış, ortalan denilen eski denizci çizgileriyle limanlar, pusula gülleri ve rüzgar yönleri belirlenmişti. Bugün elimizde bulunan haritanın bu kısmı orijinalin yalnızca 1/3'üdür. Yaklaşık olarak 86'ya 60 santimetrelik bu bölüm Batı Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Amerika kıyılarını kapsıyor. Üzerinde haritanın her köşesine serpiştirilmiş 24 farklı not bulunuyor. Bu notlar Piri Reis'in kaynaklarını açıkça belirttiği notlardır. Kolomb'un haritası, Portekizli denizcilerin çizimleri ve sayısız ondan fazla olan eski haritalar. Bu açıklamalar haritacılıkta oldukça nadir görülen bir dürüstlük örneğidir. Haritaların kenarlarında yer alan hayvan figürleri, krallar ve eski deniz mitolojisine ait semboller sadece coğrafi değil, kültürel bir harita olduğunu da gösteriyor. Bazı figürlerin Amazon efsanelerine, bazı işaretlerin ise Orta Afrika'daki bilinmeyen kabilelere dayandığı düşünülüyor. Çizilen her bir detay bir coğrafyanın değil, bir çağın ruhunu taşıyor gibi. 1513 yılında o dönemde Avrupa'da bile dünyanın tam olarak nasıl bir şekle sahip olduğu tartışılıyordu. Magellan'ın dünya turuna başlamasına henüz 8 yıl vardı. O dönemde dünya düz mü yuvarlak mı tartışmalarıyla çalkalanıyordu. Piri Reis ise çoktan kararını vermişti. Dünya bir küreydi ve o kürenin yüzeyine en doğru oranlarla haritasını yerleştirmeyi başarmıştı. Haritada Batı Afrika'nın kıyı çizgileri Brezilya kıyı hatlarıyla neredeyse birebir örtüşür. Bu gizemli nesnedeki doğruluk payı dönemin Avrupalı haritalarında bile görünmez. Bu kusursuzluğun sadece bilgi birikimiyle olduğu açıklanamaz ve günümüz haritacıları da bunu asla savunamaz. Piri Reis muhtemelen Osmanlı istihbarat ağının topladığı denizci raporlarını, yani İspanyol ve Arap haritalarını birleştirerek kavramsal bir dünya resmi oluşturmuştu. Bugün bile tarihçiler onun çizim tekniğini tam olarak açıklayamıyor. Haritayı inceleyen uzmanlar kıyıların konumlarını modern haritalarla kıyasladığında %95'e yakın bir doğruluk oranı buldu. Bu 16. yüzyılın ölçü aletleriyle elde edilemeyecek bir başarıydı. Haritanın başka bir sırrı da bozulma oranının neredeyse yok denecek kadar az olmasıydı. Bugün bile iki boyutlu dünya haritaları hazırlanırken projeksiyon hatası olması kaçınılmaz. Ancak Piri Reis'in çizdiği harita bu bozulmayı minimuma indirmiş. Bu, dönemin bilimsel düzeyiyle açıklanamayacak bir matematiksel sezgiyi gösteriyor. Belki de Reis, Antik Yunan'ın pergel ustalarını kullandığı geometrik sistemleri çözmüştü. Ya da Kadim Mısır ve Arap haritacılarının gölge ile ölçüm tekniklerini geliştirmişti. Her haliyle
Bu harita yalnızca bir coğrafya çalışması değil, insanlığın açık olan bilincinin de bir gölgesiydi. Haritanın belki de en merak uyandıran tarafı kıtaların şekillerinde gizliydi. Güney Amerika'nın kıyı çizgileri kıtanın alt bölümlerine doğru garip bir doğru eğrisi gösteriyordu. Bazı araştırmacılara göre milyonlarca yıl önceki süper kıta Pangea'nın izlerini taşıyordu. Çağımızın jeologları kıtaların bir zamanlar tek bir kara kütlesi halinde olduğunu, daha sonra ayrıldığını belirtiyor. Piri Reis'in haritalarında bu bileşik yapının izlerine rastlanılması bazılarına göre tesadüf, bazılarına göre ise bilinçli yapılmış bir işti. Piri Reis haritasının kenarına el yazısıyla düşülmüş bir not bıraktı. Bu harita Kolomb'un çizdiği harita ile Portekizlerin haritalarından istinsah olunmuştur. Bu satır sadece bir kaynaktan örnekler alındığı anlamına gelmiyor. Osmanlı'nın Batı dünyasındaki bilgi akışına ne kadar açık olduğunu da gösteriyor. Piri Reis 1553 yılında Mısır seferi sırasında idam edildiğinde ardında sadece bir harita bırakmamıştı. Denizlerde dolaşan maceracıların haritalarını yeniden bir araya getirmişti. Her kıyı çizgisi, her pusula gülü geçmiş uygarlıklardan gelen bir sessiz mesajdı. Bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenen bu parça yalnızca tarihi bir belge değil, zamanın ötesinde uzanan bilgeliğin de simgesidir.